Kimse gözükmüyor. Bekleyelim. Merhaba Sıla'cığım, hoş geldin. Evet, dersimize. Sıla'dan başka katılan yok mu derse? İngilizceyi herkes halletti herhalde. Evet, Abdülkadir geldi. Merhabalar, merhaba Abdülkadir'ciğim. Ekranı görebiliyor musun? Evet. Yaklaştırırım duruma göre çocuklar. Önce bir toplanalım. Ondan sonra dersimize başlayacağız. Derse başlamadan önce biraz size son bir ay kala neler yapabiliriz bunlar üzerinde konuşmak istiyorum. Nasıl yok? Aşağı sende bir problem mi var acaba? Ekran gözükmüyor gibi bir durum var. Nasılsınız gençler? Nasıl gidiyor? Aydoğancığım hoş geldin. Nasılsın? Evet, bugün İngilizce dersiyle karşınızdayım. Nasıl? Kendi profil isimleri hiç yok acaba? Problem mi var? Yok. Sıkıntı yok. Evet çocuklar, başlayalım. Sonra gelenler olunca da katılırlar. Buradayım gibi bir yazarsınız. Ben oradan anlarım. Evet çocuklar, sınava bir ay kaldı diyelim. Şurada 30-35 gün gibi bir süreniz kaldı. Son bir ay kala neler yapabiliriz çocuklar? Başarımızı arttırmak için neler yapmalıyız? Benim size nacizane tavsiyelerim olacak. Bunları uygularsanız tabii ki sizi bu çalışma mutlak başarıya götürecektir diye düşünüyorum. Ne vardı? 4 aşamadan oluşuyor. İlk çocuklar olmazsa olmaz dediğimiz, merhaba Emre'ciğim, merhaba. Bu çıkmış sorular veya örnek sorular üzerinde durun. Günlük olarak, yani bu çalışmayı günlük olarak ve sabah saatlerini ayarlarsanız, günün en verimli saatlerine koyarsanız sizin için tabii ki bu verimli olacaktır. Ne yapabiliriz? Çıkmış sorular, örnek soruları muhakkak inceleyin, muhakkak çözün derim. Bu nedir? Çıkmış soru, örnek soru olmak üzere günde mesela 90 soru, yani 90'ı çözer, 100'ü de çözer diyorum. Sadece bu birinci aşamadan bahsediyorum. Ama 90'ın altına inmeden çıkmış sorular, örnek soruları çözün diyorum. Bu soruları çözdükten sonra hemen akabinde bir deneme. Yani nasıl olur bu? Sayısal ve sözel olmak üzere bir deneme, 90 soruluk bir denemeyi çözmeniz gerekiyor. Arkasından bu ikinci aşamamız. Üçüncü aşama olarak da şimdi çıkmış sorular üzerinde durduk. Denemelerimizi çözdük. Bir yanlış yaptığımız sorular üzerinde durabilirsiniz burada. Mini bir tekrar yapabilirsiniz. En azından bir analiz yapmış olursunuz. Yani nerede eksiğim var gibi. Bunları yaptıktan sonra bunları pekiştirmek adına 90 soru daha çözmeniz. Yani bir deneme. Yani sayısal ve sözel olmak üzere bir deneme çözmek size tabii ki bu konuları pekiştirmeniz adına iyi olacaktır. Peki bunları yaptık. Yaklaşık bir 300 soru çözmüş olduk değil mi günlük olarak? Akabinde derseniz ki ben hocam hala yapacak takatım var, güç bende var ve daha da çalışabilirim diyorsanız vitamin niyetine bu 3 aşama yaptıktan sonra zaten eksikleriniz çıkacaktır. Orada oturup ders
dersiniz ki hocam değil tabii kendinize. Benim şu konuda hep yanlışım çıkıyor, şuralarda eksiğim var dediğiniz konu çalışması yapıp ve sadece o anlamadığınız konu üzerinde soruları çözerseniz bu sizin için oldukça faydalı olacaktır. Bilmiyorum. Hani ben öğretmenim ama ilk önce ben anneyim. Benim çocuğum da bu yollardan geçti. Yani şu %4'lük, %5'lik en az diyorum dilime girebilmemiz için. Çok çalışmamız lazım. Sınavın tarihi değişti diye şöyle böyle gibi hani kendimizi demoralize etmeyeceğiz. Yani bu sınav demoralize olanlara affetmeyen bir sınavdır. Yarın sınav varmışçasına hazır olmamız lazım. Zaten moral sizi, başarınızı daha da yükseklere taşıyacaktır diyorum. Ve dersimize başlıyorum. Bunları dinlersiniz. Evet Ufukcuğum merhaba, hoş geldin. Emre'ciğim merhaba, hepinize merhaba. Evet çocuklar bugün ne yapacağız? Soru çözümü yapacağız her zamanki gibi. Bugün Mayıs ayı, bilmiyorum çözdünüz mü ama birlikte bu sorular üzerinde duralım. Mayıs ve Nisan ayı ve bunun dışında deneme bulamıyorum, soru bulamıyorum gibi şeyler olmaz diye düşünüyorum. Çünkü ben de bir araştırma yaptım. Tabii çocuklar belki bana soru gelir, bazen WhatsApp'tan yazan öğrencilerim hocam deneme kalmadı elimde diye. O karantinanın daha sık olduğu günlerden bahsediyorum. Ben mesela bir araştırma yaptım. Türkiye'deki bu Milli Eğitim Müdürlüklerinin hazırlamış olduğu çalışma denemeleri var çocuklar. Bu mesela bir çalışma 100-150 soru içeriyor. İngilizce sadece 10 sorudan ibaret değil. Orada da mesela 15-20 30 sorudan oluşan böyle bir deneme tarzında, tadında PDF olarak her ilin hazırlamış olduğu, Milli Eğitim Müdürlüklerinin hazırlamış oldukları deneme sınavları var. Siz zaten yani şöyle yazabilirsiniz, Milli Eğitim Çalışma Soruları, Milli Eğitim Bakanlığı müdürlükleri deneme diye yazarsanız ben o şekilde buldum. Hatta örnek olarak buraya da getirdim, birlikte de çözeceğiz. Tamamen yeni nesil, tamamen müfredata uygun, LGS kıvamında çok güzel sorular var. Evet, morallerimizi yüksek tutuyoruz ve dersimize başlıyoruz. Evet, birinci sorumuza başlıyoruz. Şimdi çocuklar sığmadığı için şurayı çok iyi anlayalım. Daha sonra resimlerden eleyerek neyse bulacağız. Öncelikle neydi? Soru kökünü inceliyoruz değil mi? Bütün derslerde olduğu gibi soru kökünü anlayacağız ki ne istenildiğini anlayalım. Şimdi according to the conversation, üstteki muhabbete göre, sohbete göre, which of the following are most accurate activities for Janet and Sam? Janet ile Sam'in aktivitesini gösteren hangisidir diyor. Which of the following most accurate, en uygun olanı bulacağız. O zaman Daisy, Janet, Sam var. Bizden kimi istiyor? Janet'ten Sam'inkini istiyor. O zaman Daisy soru sormuş. What do you like doing in your free time? Boş zamanda neler yaparsak anlıyorsunuz bunları. Janet diyor ki I don't miss any plays. Hiçbir oyunu kaçırmam demiş. Plays dediğine göre bu tiyatro oyundan falan, sahne oyundan bahsediyor. Dur. I don't miss any plays. I am also fond of jazz and pop demiş. Aynı zamanda jazz ve pop'tan da bayılıyormuş bunlara. But I dislike playing an instrument and playing team sports. Burada anladık değil mi? Şimdi buradan aklımıza kazalım ki giderken eleyebilelim veya hanemize yazabilelim. O zaman ne diyor? Ben enstrüman çalmaktan da hoşlanmıyorum. Takım sporlarından hoşlanmıyoruz. Anladık. Sen için I enjoy buying new things. Yeni şeyler almaktan hoşlanırım diyor. I also like doing sport. Aynı zamanda spor yapmaktan da hoşlanıyorum demiş. However, halbuki yani fakat painting and seeing a play are unbearable for me demiş. Yani çizmek ve oyun izlemek bana katlanılmaz geliyor demiş. O zaman bakalım çocuklar. Aklımızda tuttuk Janet'la senin işini. Şimdi çözmeye başlayalım. Janet için demiş. A'da. Playing volleyball during a guitar course. Bu olamaz değil mi? Çünkü hoşlanmadığı neydi? Takım oyunu ve enstrüman çalmaktı. A şıkkını direkt elemiş olalım. Evet, devam edelim. Sam, going to the shopping mall doing basketball training. Evet, alışverişe gitmeyi seviyordu ama
basketbolla arası nasıldır? Also I like doing sports demiş. Evet, senin burası uyuyor ama Janet uymadığı için elendi aşıktı. B'ye bakalım. Watching a play, oyun izlemek. Going to the concert demiş, konsere gitmek. Oyun izlemeyi seviyordu muydu çocuklar? Derse katılın, bir şeyler deyin, hadi bakalım. Hocam ben Hasan. Hasancığım hoş geldin. Hoş geldin dersimize. Evet, watching a play. Oyundan evet kaçırmam diyordu, seviyor. Evet, bir de konserlere gitmeyi seviyor, doğru. Seninkine bakalım. Going to theater, tiyatroya gitmek hayır. Çünkü katlanılmaz buluyordu. Joining a draw course. Ne diyor? Drawing course, painting'e de katlanılmıyordu. Bunu da eledik. C şıkkını inceleyelim. Swimming, playing the piano. Piyano enstrüman çalmayı sevmediği için bu şık delenir değil mi? Watching a play, o da burada de oyun izlemek falan, bu da gitti. Listening to music, Janet, evet müzik dinleme vardı. Going to theater, evet oyunları kaçırmıyordu. Janet'in şık uydu değil mi? Sem'e bakalım. Cycling, going shopping. Evet, alışveriş vardı ve like doing sports diyorsa da bu cycling olarak uyar. O zaman cevap D midir çocuklar? Hem evet. Evet, çok güzel. D şıkkı tam bizim aradığımız şık o zaman. Çok güzel. Başka kimler geldi? Evet, C de olamaz demiş zaten. Evet, cevap D şıkkı. Güzel. Diğer bir sorumuza geçelim. Evet, şurada. Evet, sığdı sorumuz. Hemen. Ne diyor? According to information above. Yukarıdaki bilgiye göre daha doğrusu. Which of the following is not appropriate reply to Simon's invitation? Simon's, özür dilerim. Simons'ın davetiyesine cevap uygun olmayan cevabı bulacağız. Uygun değil. Not appropriate. Evet. Simon is planning to go to a book fair on Saturday. Evet. Cumartesi günü nereye gidiyor? Book fair. Yani fuar, kitap fuarına. With his friends, arkadaşlarıyla. He sent his friends a message to invite them to the fair. Tabii ki davet mesajı atmış. The table below show his friends. Evet, bunu size bırakıyorum. Hadi bakalım. Hep beraber gayet görünüyor. Ne diyor? Show the friends plans for. Evet, çocukların da cumartesi günkü planlarına göre tablo verilmiş. Evet, Betty var. Carl, Tom ve Lily. Cevap geldi mi çocuklar? Ben şöyle sorudan uzaklaşayım, okuyabilirim. Evet, anladık. Ne olduğunu anladık. Cevaba odaklanalım. Cevap? Evet, çok güzel. Evet. C şıkkı dediniz. Hello Simon. That's really awesome, but I will go to the cinema with my sister diyen. Evet, çok güzel. Uygun değil. C şıkkı olacaktı. Güzel, süpersiniz. Geçelim diğer bir sorumuza. Evet. Metnimiz burada. Ne diyor? Which of following has an answer in the text? Evet, bu klasik çıkan. Yani hepsi zaten denemede, daha doğrusu LGS'de çıkacak. Evet. Ne var diyor? Cevabı olanı bulacağız burada. Has an, sağ, cevabı olan. My parents are going to have some guests for a party at home tonight. Evet, misafirler varmış. We are all very excited. Hepimiz heyecanlıyız. All of us are doing something. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz demiş. We are helping each other. My mother is baking chicken. Evet, tavuk pişiriyor. Baba da salata hazırlıyor.
I'm making dessert. Ben de tatlı yapıyorum. And my sister is setting the table demiş. Evet, masayı kuruyor. Bakalım. Why are they having a party? Niçin parti veriyorlar? Cevabı var mı? Bakalım. When is the party going to be? Ne zaman olacak parti? Who is preparing the drinks? İçecekleri kim hazırlıyor? Which dessert is Mike making? Direkt cevap belli oldu. Hadi bakalım cevabı sizden bekliyorum. Gençler. Sonunda yazıyoruz zaten D. Nasıl? Cevabı olanı. Yok şimdi sıkıntı yok. D demişler. D ay doğan D. Bakalım D mi? Cevabı olanı bulacağız arkadaşlar. Cevabı olan cevap. Mesela which D derseniz 3'er. Which dessert is Mike making? Mike hangi tatlıyı yapıyor? Cevabı var mı orada? Hangi tatlı? Sadece tatlı yapıyorum dedi. Daha düşünelim. And why are they having a party? Neden parti veriyorlar? A şıkkına odaklanan. Neden parti veriyorlar? Some guests for a party at home. Misafir için parti veriyorlar. Evet. Sister değil mi? Olan mı? B'ye de bakalım. When is? Ne zaman? Ne zaman olduğunu söylemiyor değil mi? Partimiz var demiş. Hepsi heyecanlıyız. Hepimizin bir işimiz var. Şu. Bunun cevabı yok. Who is preparing drinks? İçecekleri kim hazırlıyor? Anne tavuğu pişiriyordu. Baba salata yapıyor. Ben de tatlı yapıyorum. Kız kardeşim de masayı kuruyor demiştim. İçeceklerden haber yok. Which dessert? Hangi tatlıyı Mike yapıyor? Bilmiyorum. Sadece ben tatlı yapıyorum dediği için bunu değiliyoruz. O zaman cevabımız ne olacak? A şıkkı. Evet, güzel. Cevaplar gelmiş. Çok güzel. Devam edelim. Evet, 4. sorumuz klasik müşteri hizmetlerini arama sorusu değil mi? Evet, bu çok çıkıyor. Which of following does not have an answer? Şimdi de cevabı olmayan, az önce cevabı olanı bulduk, şimdi olmayanı bulacağız. Evet, şurasını şöyle yaparsam anlarsınız. Evet, customer service, müşteri hizmeti ve Alice konuşuyor. Müşteri hizmetleri diyor ki, hello, how can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Hi, I want to book a flight ticket from London to New York. Evet, ben Londra'dan New York'a bilet rezervasyonu yapmak istiyorum. Sure, one way or return, tek yön mü yoksa gidiş dönüş mü soru sormuş. Return, dönüşlü. Can you tell me the dates on which you want to travel? Ben tarihini öğrenebilir miyim, seyahat tarihini? Haziran 15'inden Haziran'ın 26 arası. Can you have your name and phone number please? Can I have, özür dilerim, can I have, yani isminizi ve telefon numaranızı alabilir miyim? Alice Black demiş, numarasını da yazmış. Your flight is reserved, rezerve yapıldı uçuşunuzun. Have a good flight, iyi uçuşlar demiş. Şimdi bakalım sorunun cevabı olmayana odaklanalım. What is the phone conversation about? Ne hakkında? What is the destination of the flight? Destination. Neydi destination? Varılacak yer. What are the dates of flight? Uçuş tarihi. What is Alice's reason for traveling? Evet, cevap gelsin bakalım. Dede diyor ki Alice'in seyahat sebebi nedir diye sormuş. Evet, aşağıdan cevap geldi. Güzel, değişik olacak. Çünkü Alice'in niçin seyahat ettiği hakkında evet bilgi verilmedi. Gerisinin hepsinin cevabı var. Evet, ne hakkında? Rezervasyon, book dediğimiz değil mi? Rezervasyon. Destination, varılacak yer belli. Londra'dan New York'a gidilecek ve tarih verilmiş ama seyahat nedeni belli değil. Çok uzun bir soru var şurada. Bazen böyle çok uzun gözüküyor ama çok basit bir şeysi var.
Şurayı bir anlayalım, sonra kaydıracağız. Which of the following is not correct according to the results of the survey? Araştırmanın sonucuna göre diyor. Hangisi doğru değildir? Yanlış arıyoruz. Evet. Are you an internet addict? Sen internet bağımlısı mısın? Bağımlısı mısın? Konuşamadım. Choose your answers. Do you play online games every day? İşte buna göre cevap vermişler zaten. Do you use the internet to do your homework? Ödevin için interneti kullanır mısın? Do you have more than 2 social media accounts? 2'den fazla sosyal medya hesabın var mı? Do you comment on all of your friends' photos? Bütün arkadaşlarının resimlerine yorum yapar mısın? Do you spend more than 3 hours online every day? Günde 3 saatten fazla internete takılır mısın diye soru sormuş. If you have answered more than 3 of the questions with yes, you are an internet addict. Eğer 3'ten fazla, şurası önemli, 3'ten fazla evetin varsa şurada, sen internet bağımlısısın demiş. Şimdi yanlış olanı bulacağız, tamam mı çocuklar? Şurayı anladık. Hadi bakalım, sizde. Evet, hepsi sığdı. Şurada ne yazıyor? Sally and Maria use internet to get help for their lessons. Evet, burayı siz bulun. Tom and Jack spend more time on the net than the others. All of them share their opinions about their friends online. 2 people are internet addicts according to the results. Evet. 3 tane, ikisi diyor, sonuçlara göre bağımlıdır demiş. Evet. Şunun y'si fazla değil mi çocuklar? Y'si fazla, bu internet addict. Bu 3 more than 3, 3'ten fazlaysa demiş. 3 ve fazla dememiş, 3'ten fazlaysa demiş. Maria 2 olduğu için internet bağımlısı değil. Jack internet bağımlısı gibi gözüküyor. Ama yanlış olanı bulalım. Cevap geldi mi? Hocam isimleri göremiyoruz. Evet, isim sığmadı. İsmi şöyle yapayım. Sally ve Tom var üstteki. Şöyle yaparsam daha iyi anlarsınız. Çünkü şık gözükmüyor. Çocuklar şu Sally, bu da Tom. Tamam. Şimdi oldu. Sally ve Maria dersine yardım için kullanıyor demiş. Birinci soru. Homework'tü. Evet. Tom and Jack spend more time on the internet than others. Tom ve Jack daha fazla. Tom, Jack. Yani. All of them hepsi arkadaşlarına online fikirlerini paylaşıyorlar. Neydi online fikir paylaşma? 4 numaraya odaklanın. Yani 2 people are internet addict according to the result. 2 kişi tabloya göre bağımlı gözüküyor. B mi? B diyen arkadaşlar var. Evet, B yanlış çünkü ikisi daha fazla takılıyor diye bir sonuca varamıyoruz değil mi çocuklar? Burada Sally de fazlasıyla kullanıyor, evet. Diğer şıklar zaten 2 insan internet bağımlısı kim burada o zaman? Evet çocuklar, cevabımız doğru. 5 şık olacaktır. Güzel. Diğer bir soruya geçiyorum o zaman. Bu sorumuz bitmiş. Bu denemeyi de bitirdik. Nisan denemesinden devam edelim. En son çıkmış 2 tanesi üzerinde durmak istedim. Evet, şimdi şey yapalım. Şimdi en sona getirelim çünkü İngilizce her zaman sondadır. Evet, çok güzel sorular hazırladım çocuklar size. Şu Milli Eğitim'in demiş olduğum soruları da güzel. Evet, şurada bir kamp şeysi var.
3-12 Temmuz eğlenceler, yaş 7-14 demiş, yaz kampı, işte şuraya gördük mü şuradan anlayacağız. Evet. Which of the following does not have? Cevabı olmayanı buluyoruz. Postere göre cevabı yok. Ne vardı? Bring your compass. Pusulalarınızı getirin. Trekking var, fishing var, sitting around the fire, ateşin etrafında oturma var. Playing board games, masa oyunları, oynama var. İkinci ders ne yapacağız hocam? İkinci derste soru çözeceğiz. Yani Sıla'cığım, soru üzerinde durmakta fayda var. Soruları küçümsemeyelim. Bu sorular hani deneme, hani dedim ya size bunlar örnek sorular. Milli Eğitim hazırlamış olduğu örnek sorular. Çıkmış sorular üzerinde. Yani soru çözeceğiz bu şekilde. Şunları tanıyacağız. Yani soru kökleri üzerinde daha fazla duracağız. Evet. Which equipment do we need? Neye ihtiyacımız var? Verilmiş. Which activities can we do? Hangi aktiviteler yapılacak? Verilmiş. Where do we meet? Nerede buluşacağız? Yazılmamıştı. How long is the camp? Ne kadar sürüyordu? Tarih üstte verilmişti. Evet, cevabımız C olacak. Doğru. Güzel. Evet, burada da var. Şu soru kökünü de tanıyalım. Hemen hemen aynı şeyler üzerinde değil mi? Yani denemeler birbirlerine çok benziyorlar. Which of following does not have an answer? Gene cevabı olmayan. Bu Nisan ayı denemesidir çocuklar. Nisan ayı örnek sorusudur. Evet, hangisinin cevabı yoktur? Hello, my name is Frank. I'm 14 years old and I'm a student and 8th grade. Evet. On weekdays, hafta içi günleri 7'de kalkıyor. Genelde bu rutinlerle ilgili, günlük alışkanlıklarla ilgili sorular çıkıyor. 7.30'da kalkıyor. Elini yüzünü yıkıyor, kahvaltısını yapıyor. Okula da 8.40'da gidiyor. After school okuldan sonra kitabını okuyor. Playing chess, satranç oynuyor. Kardeşiyle, David'le. I usually read detective books. Genellikle dedektif kitapları okurum demiş. Evet. Cevaplar C geldi mi? Evet, C hemen geldi mi? Ama bir önceki sorunun muydu onlar çocuklar? I don't like biographical, nedir? Yani otobiyografi kitaplarını sevmiyor arkadaşlar ve biz basketbol oynarız. Cumartesi günü birlikte çok eğleniriz, ödevlerimizi yaparız pazar sabahı ve anneme yardım ederim mutfakta demiş. On Sunday afternoons, pazar öğleden sonra resim çizmeyi seviyor ve internette de vakit geçiriyor. O zaman cevap olmayan. What kind of game does Frank like playing? Hangi oyunları seviyor? What time does he get up? Perşembe günü kaçta kalkar? What does he do before the breakfast? Kahvaltıdan önce ne yapar? Where does he play basketball? Nerede basketbol oynar demiş. Evet, cevaplar gelsin. Çok güzel. Evet, şahanesiniz. D şıkkı. Tabii ki nerede oynadığını vermemiş. Diğerlerin hepsinin cevabı var. Evet, güzel. Üçüncü sorumuza geldik. Cooking. Yani in the kitchen'dan çıkmış. According to text. Metne göre. Which of the following is correct? Doğru olanı bulacağız. Tamam mı çocuklar? Doğru olanı bulacağız. Evet. Size bırakayım. Susuyorum. Kendiniz okuyun. Anlamadığınız kelime varsa sorun. Çağrı gelmiş. Çağrı hoş geldin. Evet, cevaplar gelmeye başlasın. Which of following is correct? C diyen arkadaşlarımız var. A diyen var. Özür dilerim, hep A diyen. Özür dilerim, A diyen. Evet. Making vegetable soup takes less than an hour. 1 saatimizi alır. Doğru mu çocuklar? Doğru mu?
Adding some milk to the soup makes it tastier. Süt eklemek daha lezzetli yapar demiş. There is sugar and honey in the soup. Şeker ve bal var. We don't need any onions for the soup. Biz soğanla ihtiyaç duymayız. Tabii ki soğan orada vardı. Evet çocuklar, cevap A olacak. Güzel. Evet. Metni okuyup cevabı. Metnimiz çok kısacık. Which of the following is Susan's message? Hangisi Susan'ın mesajıdır? Mesaja bakalım. Susan organized a birthday party at 8 p.m. on Monday and calls Mary to invite her. However, Mary doesn't answer the phone, so Susan leaves a message. Mesaj bırakmış. Neydi? Pazar günü akşam 8'de doğum günü düzenliyormuş ve Mary cevap vermediği için de mesaj atıyor. I think you are not available now. I will call you in the evening. Akşam ararım. Şu anda belli ki müsait değilsin. I'm busy now. I will get back to you as soon as possible. Ne alakası vardı? Ben meşgulüm. Sana mümkün olduğunca en kısa zamanda dönerim. It's a bad line. Could you get back to me later? Hat çok kötü. Beni daha sonra arayabilir misiniz? I'm not at home right now. Şu anda evde değilim. I will talk to you soon. Evet, cevap burada kesinlikle A olacak. Çok basit bir soruydu. Güzel. Beşinci soru. Which of the following is correct? According to information. Doğru olanı bulacağız bu bilgiye göre. A teacher asked 100 students why they use internet. Here are their answers. 100 öğrenciye sormuş neden internet kullandıkları ilgili ve cevapları var. 12'si ne yapıyor? Chat için kullanıyor. 24'ü resim paylaşmak için kullanıyor. 42'si yeni bir şeyler öğrenmek için kullanıyor. 22'si de favori dizileri için takip etmek için kullanıyorlar. Şimdi correctly. Only a few students, sadece birkaç öğrenci search new things on the internet. İnternette yeni bir şey araştıran sadece birkaç tane değil, bayağı var. Nearly 25%, yaklaşık %24'ü öğrencilerin post photos on the internet. Evet, burada da var, resim paylaşıyorlar, 25, yaklaşık 25 diyebiliriz. Half of demek neydi? Yarısı. So you prefer watching something on the internet. Yarısı diyemeyiz değil mi? %52'ye diyemeyiz. %20'si öğrencilerin kullanıyor for communication, iletişimiz için demişti. 12. O zaman cevap belli oldu. Tabii ki B şıkkı olacak. Güzel, süpersiniz. Evet, bu soruyu da bitirdik. 8'lere soru dayanmıyordu diyelim. Evet çocuklar, mesela şu soruyu ben o sabah bahsettiğim var ya, bakın Milli Eğitim Müdürlüklerinin hazırlamış olduğu çalışma soruları bunlar. Şurada da hemen sona doğru gel. Hepsi var. Burada Türkçeden tut, hepsinden var. Mesela İngilizceden bayağı bir soru hazırlamışlar. Evet. İngilizce sorumuz, ilk sorumuz gelsin bakalım. 1-2'yi şu metne göre cevaplayacağımız için şuraya yapalım. Şurada da dursun şimdilik, evet. Buraya vermemiş. Sally and Carol sent a message. Mesaj gönderiyorlar arkadaşlarına. Here is their message and their friends answer. Mesajı ve arkadaşların cevapları. Hello classmates demiş. Merhaba sınıf arkadaşlar. Neyse işte arkadaşlar. Want to have a great day in the open air. Açık havada güzel vakit geçirmek ister misiniz? We organized a picnic by the lake this Sunday. Evet, gölde güzel bir piknik organize ediyoruz pazar günü. Let us know who is joining until tomorrow. Yarına kadar kim katılacaksa bildirsin demiş. And we can plan the details together. Beraber de detayları planlarız demiş. Sally Carol deyip bitirmiş. Evet, buna göre cevapları var. Buna göre doğru olmayanı bulacağız. Tamam çocuklar, şu cevapları şurada bırakıyorum. Evet.
That's a great idea. Bunlar bir eksi artı şeklinde gidelim. John diyor, harika fikir, ben varım. I'm in, ben varım. I can bring some cookies. Biraz kurabiye ve içecek getirebilirim ve voleybol for some fun. Evet, bu kabul etmiş. Bakalım. Amanda, this is awesome but I'm busy. Bu kabul etmiyor, büyüklerini ziyaret ediyor. Kuzenim is coming to stay with us. Bize kalmaya geliyor kuzenim. I don't know if he wants to join the picnic, so I will talk to him. Bak, bununki biraz soru işareti gibi duruyor değil mi çocuklar? Ne diyor? Kuzenim geliyor. Biraz direkt okuyup elemeyelim. Kuzenim geliyor ama eğer kabul ederse onu da size daha sonra cevap veririm demiş. Bu arada ne diyor? Hangi ilin? Bu ili bakarım çocuklar hangi ilin olduğunu. Ben Trabzon iline baktım. Trabzon'da bütün denemeler var, İngilizce yoktu. Zannedersem Bursa olabilir. Onlar böyle bir bakarsınız da o bayağı bir soru var. Yani matematik, Türkçe hepsi bak oradan açtım size gayet güzel. Bakıp söylerim. Yani bütün il müdürlüklerinin hazırlamış olduğu denemelermiş bolca. Yani soru yok diye sızlanmak yok. Ellen and I will bring some parties and treats. Neyse bu geliyor. I love picnics. Piknikleri severim. Can we swim? Gölde yüzebilir miyiz? Ben de diyor şortlarımı getirebilirim demiş. Evet. I don't feel so good. İyi hissetmiyorum. I should rest ve daha dinlenip iyi olmam lazım demiş. Ben size board but I can lend you some board games if you want. Ama isterseniz masa oyunları şeyini gönderebilirim demiş. Bu geliyor. Evet. Şimdi biz not correct yani yanlış olanı arıyoruz. Anladık. The picnic is not fully planned yet. Daha henüz piknik planlanmış değil yani tam olarak planlanmış değil. Evet çünkü ne dedi? Sadece göldeyiz. Devam edelim. Maybe Walter can come too. Belki Walter gelebilir. Evet değil mi? Belki gelebilir. Bu da doğru. Biz yanlış arıyoruz. Some of the kids are excited about the picnic. Bazıları da çok heyecanlı. Evet, çok heyecanlandı. Larry will join and bring some games. Larry katılıyor ve bir şeyler de getiriyordu yanında. Hayır, burada ne demişti? İyi hissetmiyorum, dinlenip daha iyi olmam lazım fakat ben board game'leri size gönderebilirim demişti. O zaman yanlış cevabımız evet, çok güzel. Çocuklar 40 dakika çoktan gelmiş geçiyor bile. 10 dakika mola verelim. Aynı grubu burada bekliyorum. Sakın katılmamazlık yapmayın, tamam mı? Hepinizi seviyorum. 10 dakika sonra görüşmek üzere.